Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bu videoda Mendix'te Bulk e-mail uygulamasını sizlere tanıtacağım ve sizlerle paylaşacağım. Bulk e-mail yani toplu mesaj gönderme. Bunun için Mendix Pro 10.19'u açıyorum ve buradan neredeydi? Evet, Import App Pack diyorum ve size bu dosyayı da zaten açıklamalar kısmında mevcut göndermiş olacağım. Bunu bu şekilde yükleyip evet. İşlemin tamamlanmasını bekliyoruz. Evet, uygulamamız yüklendi. Şimdi run yapmadan önce burada encryption'a geçip marketplace modülü içerisinden buradan string encryption'ı seçiyoruz ve API's. Burada e, benim size gönderdiğim dosyada şu anda benim eklediğim rastgele bir 32 karakter mevcut. Yani siz bunu isterseniz değiştirebilirsiniz şuradan bir iki bazı şeyleri. Ona göre bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi bunu kapatalım ve şimdi uygulamamızı run yapıp çalıştıralım. Evet. İşlem tamamlandı. Web diyorum. Web dedikten sonra mxadmin 1 diyorum. Burada bu şekilde işleme devam etmeyeceğim. Buradaki rollerle devam etmek istiyorum. Öncelikle şimdi buraya 3 tane normal user atadım. Daha çok bunları kullanacağız zaten. Şimdi user 1 dedim. Öncelikle evet pardon. Önce bir admin'de ilk kurulumda admin'de bazı ayarlar yapmamız lazım. Onun için şuradan emis reflection'a geliyorum. Size gönderdiğim dosyada bu şekilde seçili olacak ama hani ne olur ne olmaz diye bu şekilde bir yine senkronize edebilirsiniz. Evet, senkronize işlemi bittikten sonra burada bir de exe importer var. Varsayılan olarak uygulama yüklediğinizde mevcut olacaktır. İsterseniz bunu değişiklik yapabilirsiniz. Bunu nerede değiştireceğinizi videonun ilerleyen süreçlerinde göstermiş olacağım. Şimdi user 1 ile devam edelim. Öncelikle bu proje kullanıcı bazlıdır. Yani her kullanıcının e-mail listesi, template'i ve gönderim şeyleri farklı olacaktır. Kullanıcı bazlı çalışır. Şimdi o sebeple her kullanıcı kendi e-mail konnektörünü ayarlamak zorunda. Evet, buradan Get Started deyip devam ediyorum. Next diyorum. Burada şimdi örnek olacağı için user 1 diyeceğim ama burada company name vesaire eklemek daha mantıklı tabii ki. Burada da normal Gmail üzerinden devam ediyorum şu an için. Password'ümü de hemen buradan şu şekilde evet buradan hesaplarıma gelip Google hesaplarını yönetin. Buraya da uygulama şifreleri tekrar buradan sizden Gmail hesabınızı isteyecek. Evet, şifreye girdikten sonra ben daha önce oluşturmuştum. Siz de burada bir isim verip oluşturabilirsiniz. Şifre oluşturduktan sonra bunu bir yerde muhafaza etmekte fayda var. Çünkü tekrar göremiyorsunuz. Şimdi şifremi şöyle buraya ben daha önceden oluşturmuştum. Yapıştırıyorum. Next diyorum. Sadece send'i seçiyorum. Çünkü sadece burada gönderme işlemi yapacağım. Ve burada diğer ayarlar Gmail hesabı olduğu için otomatik geliyor. Eğer ki şirket mailinizi yapacaksanız onu konfigüre etmeniz gerekiyor. Yani bu bilgiler genelde şirketinizde mevcuttur. Next finish diyorum.
ve email account was successful. Evet. Şimdi hesabım eklendi. Hemen buradan kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi hesabım eklendi user 1 olarak. Şimdi test yapacağım için user 2'ye geliyorum. Burada user 2'de de gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir hesap yok. Buna da bu şekilde buna da user 2 diyeceğim. İki daha. Yine aynı mailimi kullanacağım. Yani farklı mail. Evet, bu da tamamlandı. Şimdi şuradan user birden devam etmek istiyorum. Burada nelerim var? Toplu mail gönderme var. Kendime mail listesi oluşturabiliyorum. Burada e-mail template'ler oluşturabiliyorum. Şu şekilde. Sonra burada da all bulk yani gönderilen e-mailleri burada göreceğim. Yani sonuçlarını başarılı mı oldu, e-mail başarısız mı oldu ve detayları. Evet, burada öncelikle mail adres list yapmamız gerekiyor. Buraya girdiğimizde zaten all diye bir grup olacak, bu otomatik oluşturuluyor. İstersek buradan yeni gruplar oluşturabiliriz. Örnek veriyorum, Sojical dedim, save dedim. Şimdi buraya geliyorum. Buradan bir tane e-mail adresi, mesela atıyorum Mustafa sonsuz, hatta şöyle değiştireyim. Sonsuz teknoloji gmail.com. Her eklediğiniz şey otomatik olarak ola eklenir. Yani çünkü burada tüm listeyi görüp e-mailleri bulabilmek için. Sosyal grup ekledim. Şimdi istersek buradan import e-mail yapabiliyoruz. Burada örneği var. Hani formatı nasıl olacağı, Excel formatının buradan şu şekilde e-mail istedim, import dedim. Buradan sosyal medyaya ne yaptı? Ekledi. Evet, ola ekledi. Şimdi buradan test grup diyorum buna da şimdilik. Siliyorum. Grup dedim. Save dedim. Şunu da gördüğünüz gibi bunda herhangi bir şey yok. Burada hangisinde import'a basarsanız otomatik olarak oraya eklenir. Yani ben sosyalde yaptığım için burada o yüzden direkt buraya ekledi. Ama her eklediğiniz grup otomatik olarak ola eklenir. Burası bu şekilde. E-maillerinizi oluşturduktan sonra şöyle şu testi kaldırayım. Şu anda bunda işim yok. Bekliyorum. Buradan template'ler oluşturabilirsiniz. Ancak template'i buradan da oluşturabiliyoruz. Evet, şimdi send bulk mail işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi artık mail gönderebilirim. Buradan yeni bir send bulk işlemi yapıyorum. Test bulk dedim. Next step diyorum. Evet, buradan bakıyorum. Herhangi bir template yok. Bu tamamen kullanıcının oluşturduğu template'ler. Yani diğer kullanıcılar göremiyor. Eğer yoksa buradan create new template diyorum. Test template dedim. Test subject dedim. Burada istersek CC ve BCC'leri ekleyebiliyoruz. Buraya e-mailimin içeriğini yazıyorum. Şu şekilde. Şöyle selam ya da merhaba diyelim. Çok kısa bir şey olsun. Şimdi buraya bunu söyleyeyim. Bu e-mail listesindeki full name vardı. Buradaki isimleri alarak işte dear sevgili Mustafa vesaire diye kullanıcıya özel hitaplar oluşturur. Eğer ki genel hitap yapmak istiyorsanız buradan kendiniz belirleyebilirsiniz. O zaman bunu bu şekilde bırakmanız lazım. Ama ben kullanıcıya özel örneğini göstermek istiyorum. Buradan dosya eklemek için bunu tıklayıp import diyorum. Dosyalarımı ekliyorum varsa. Okey, rastgele seçtim. Tamamdır. Bu işlem bittikten sonra bunu ilk olarak oluşturduğum için save yapmam lazım. Şöyle bir, şurada herhalde zannedersem bir hata oluşuyor.
Şöyle yaptım. Sevledim. Burayı seçtim. Evet, zaten seçilmiş. Şunu yine şey yapmayalım. Next step diyelim. Yaptık. Ondan sonra buradan hepsini seçiyorum. Yani buradakileri seçmeyeceğim. Sadece hepsini göndermek için bir örnekleme olsun diye. Sendbook e-mail dedim. Burada karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Burada her bir e-mailin hangi zaman aralığında gönderileceğini belirler. Hani spamlardan uzak durmak. O da biraz zaman alır. Burada yani lokalde kullanacaksanız çok fazla e-mail yüklemeniz çok doğru olmaz. Çünkü lokalde çalıştığı zaman en fazla 2 saat publish oluyor e, sistem. Ama production'da sorun yoktur ama spam'a takılmamak için yine bu arka planda çalışacaktır bu. Çünkü test queue vardır. Şimdi bunu yaptı. Düşüreyim ben şimdi örnek olsun diye. Send e-mail dedim. Gördüğünüz gibi şu anda sending diyor. Arka planda hala gönderme işlemi devam ettiği için bu şekilde devam ediyor. Şimdi bakalım gelen kutusuna. Evet. Gelen kutusuna gördüğünüz gibi benim gönderdiğim şey gelmiş. Güvenli görünüyor diyelim. Çok fazla önceki şeyden dolayı. Önceden böyle bir tane göndermiştim örnek olarak. Bu şu yazılardan dolayı zannedersem spam olarak algıladı. Biraz daha düzgün ifadeler yazmak gerekiyor. Evet. Gördüğümüz gibi hitap da doğru. Diğer e-mailime bakayım. Henüz buraya da düşmemiş ama birazdan buraya düşer. Bu işlem bittikten sonra bu e-mail işlemi gönderdikten sonra all sent bulk e-mails vardır. Evet. Gördüğünüz gibi hepsine burada gönderildiğini görüyorum başarılı bir şekilde. Failed ise failed diyor. Burası bu aşamadan sonra burası boş kalacaktır. Burada sadece taslaklar ve gönderiliyor işlemi olanlar gözükür. Evet. Bunun diğerini de göstereyim arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi diğer Mustafa Kaz'dan merhaba dedi ve dosyalarımı da gönderdim. Şimdi başka zannedersem benim anlatacaklarım bu kadar. Ve diğer şunu göstereyim. Diğer kullanıcılar gördüğünüz gibi diğer kullanıcı listelerini göremiyor ya da diğer kullanıcıların yaptığı işlemleri göremiyor. Her kullanıcıya özel. Normalde burada template olması lazım ama yok. Diğerine geçelim. Mesela burada template olacak bir tane. Evet. Herkese teşekkürler. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.